Herkese merhabalar hanımlar. Bugün sizinle bu güzel çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapımı oldukça basit bir model. İplerimiz koton ip, 3 milimlik tığ. Ben evde olan iplerimi kullandım. Siz istediğiniz renk kombinasyonlarıyla çantanızın görünüşünü değiştirebilirsiniz. Şimdiden herkesin eline, emeğine sağlık. Kolay gelsin diyorum. Şimdi 19 motifli çantamızın motiflerini nasıl birleştireceğiz size onu göstereceğim. Aslında gösterdim. Ama şöyle telefon değişikliği yaptığım için göstermiş olduğum yani çekmiş olduğum video maalesef ki silinmiş. O yüzden elimde bu motifler vardı. Zaman kaybetmemek adına hemen elimdeki motifler üzerinden göstereceğim. Tabi siz yine çantanızın ördüğü motifler üzerinden devam ettireceksiniz. Hemen size nasıl birleştireceğinizi göstereceğim motiflerinizi. Şöyle renkli de bir ip aldım ki net de anlaşılmış olsun diye. Şimdi şu arka yüzleri görüyorsunuz motiflerimin. İki yüzü, ön yüzü dışta kalacak şekilde ayarlıyorum. Buradan giriş yaptım. Zincirimi çıkarttım. Şimdi sıralı olarak devam eden zincirlerimiz var ya, onları batacağım. Ne demek istiyorum? Hemen yanındaki zincirime battım. Bakın tekini değil, ikisini birden aldım zincirlerimde. Netleştireyim. Şöyle gördüğünüz üzere hemen onun karşısında tekabül eden yine zincirimin iki tanesini alıyorum. Bu şekilde daha sağlam oluyor. Ve kaydırıyorum. Hemen bir sonraki sıra. Bakın ikişer tanesini aldım. Kaydırdım. Sıkı iğneyle de şöyle de yani şöyle göstereyim size hemen. Zincirimi aldım. Bakın şöyle de kapatabilirsiniz ama bu biraz yüksek oluyor. O yüzden çok böyle çıkıntılı gibi duruyor. Benim çok hoşuma gitmediği için ben kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Yine sizin elinizin hani eliniz rahat hangisine geliyorsa ya sık iğneyle ya da kaydırmayla da yapabilirsiniz. Kaydırmayı yani çok kişi sevmiyor açıkçası. Zor geliyor. Ama ben dediğim gibi sık iğneyle yaptığımızda yüksek durduğu için kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Şimdi birkaç sıra devam edeceğim. Şöyle sonucu göstereyim size. Bakın. Şöyle saç örgüsü gibi duracak. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Sonra sıranın devamındaki diğer iki motifimizi nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Evet, ben iki motifimi birbirine ekledim. Şimdi diğer iki motifimi nasıl eklediğimi göstereceğim. Dediğim gibi ters yüzleri içe bakacak, düz yüzler dışarıda kalacak. Hemen şurada bitirdiğim motifime şuradan giriş yapıp bağlıyorum. Ve aynı teknikle hemen yanındaki zincirden ikisini de alarak kaydırmalarımı yapıyorum. Birbirine karşı karşıya gelmesine zincirlerin dikkatli olun. Dikkat edin. Yoksa kayar. Motifleriniz çirkin durur kaydığında. O yüzden sık sık kontrol edin. Karşılıklı geliyor mu diye. Zaten şöyle anlayabilirsiniz. Şu delikler bakın. Şu delikler birbirine karşılık gelmesi gerekiyor. Şöyle isterseniz küçük belirteçler takarak da daha düzgün yapabilirsiniz. Hani kaydırmaktan korkuyorsanız açıkçası. Bu şekilde yine sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Çanta motifimizde de bu şekilde ekleyeceğiz. Bu sırayı böyle beşli bitirdikten sonra alttaki beşliyi ekleyeceğiz. Sonra da alttaki beşliyi ekleyip sonra da araları ekleyeceğiz. Ekleme bu kadar, hani birleştirme bu kadar basit ama siz farklı bir teknik biliyorsunuz, onu da kullanabilirsiniz. Daha kolay dediğiniz bir teknik varsa tabii ki onu da kullanabilirsiniz. Ben çantalarımda bunu kullanıyorum. Şöyle ki şurada sizi yanıltmasın, şu anda hani
Ben anlayabilmeniz açısından renkli ip kullandım. Gözünüze kötü gelebilir. Aynı renkteki ipi kullandığınız zaman zaten şu sorun ortadan kalkıyor. Ben sadece hani şurası nasıl duruyor, balık sırtı nasıl duruyor onu görmeniz açısından renkli ip kullandım dediğim gibi. Aynı renkli ip kullandığınızda bu sorun ortadan kalkıyor. Evet, ben şimdi anlattığım teknikle ilk sıramı bu şekilde gördüğünüz gibi birleştirdim. Şimdi sıramın sonundayım. Sıramın sonunda ne yapıyorum hemen onu göstereceğim size. Evet. Veriyorsunuz, köşe noktasındayım. Bu köşelerde ne yapıyorduk? 2 adet sık iğnemiz vardı. 2 adet sık iğnemi yaptıktan sonra 1 adet zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ilk 2 sıramı bu şekilde hiç ip koparmadan birbirine bağlamış oldum aslında. Şimdi aynı mantıkla şu alttaki 5 motifimi yukarıda yaptığım gibi bu şekilde birbirine birleştireceğim. Burayı göstermiyorum. Üstte ne yaptıysak altta da aynısını yapıyoruz. Bunlara 5 motifi altları bu şekilde üst sırada yaptığımız gibi birleştiriyoruz. Birleştirelim, tekrar görüşelim. Evet, biraz önce anlattığım tekniği kullanarak ben şu anda 3 sıramı da birleştirdim. 5 adet, 5 adet, 5 adet ve alt alta gelecek şekilde 3'erli gruplar halinde gördüğünüz gibi buraları birleştirdim. Şimdi aynı gösterdiğim mantıkla dikine birleştireceğim. Sonra artık ön, arka ve alt tabanını oluşturmuş olacağım. Şimdi bu araları da birleştirelim, bu 4 arayı. Ondan sonra tekrar yanları birleştirmek için buluşalım. Evet hanımlar, ben şimdi komple birleştirdim. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle ortadan tutuyoruz. Şöyle ikiye katlıyoruz. Şu altta kalan yarımlar alt tabanımızı oluşturacak. Şimdi totalde burada 15 adet motifimiz var. Geriye 4 tane motifimiz kaldı. İkisini bu kenara, ikisini bu kenara yapıyoruz. Yine aynı birleştirme mantığıyla nasıl yapıyoruz? Şimdi şu motifimizi şuraya birleştiriyoruz. Bunu buraya birleştiriyoruz. Bu uca geldikten sonra bu şekilde döneceğiz. Bunu da buraya birleştirmiş olacağız. Yani şu alt katman şu şekilde olacak. Hemen şunu da buraya bu şekilde birleştireceğiz. Umarım anlatabilmişimdir. Ben birleştirip geldiğimde gösterdiğimde daha detaylı anlamış olacaksınız. Tekrar edeyim. Burayı ve burayı birleştiriyoruz. Yani şu üç kenarı birleştiriyoruz. Bu üç kenarı birleştirdikten sonra alttaki üç kenarımı birleştireceğim. Dediğim gibi birleştirip geldiğimde hazır halini gördüğünde daha net anlayacaksınız. Ben şimdi hemen birleştireyim. İsterseniz ben birleştirdikten sonra siz de birleştirmeye başlayın. Tam olarak görün. Hani anlamamış olabilirsiniz. O yüzden söylüyorum. Anladıysanız tabii ki siz de birleştirebilirsiniz. Ben hemen birleştirip geliyorum. Evet, ben şimdi çantamın diğer kenarını birleştirdim. Nasıl yaptım? Elimde kalan iki motifin ilk önce şu arasını birleştirdim. Şu çerçeveyi bir kere de dönebileyim diye ip kesmeden. Bu ikisini birbirine birleştirdikten sonra şu gördüğünüz ön cephedeyim şu an. Buradan başladım. Alta döndüm. Tabanını birleştirdim. Ve arkadaki iki motifi de birbirine bağladım. Şu an daha iyi anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi diğer iki tane kalan motifimi de yine bu şekilde birleştireceğim. Onu da şu şekilde anlatmak istediğim şuydu. Arasını bu şekilde bakın birbirine bağladım. Şimdi aynı burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Buradan başlayacağım. Bu ikisini birleştirdikten sonra tabanımı birleştireceğim. Sonra da arkada kalan iki motifimi birleştirdiğimde bunun da yanı tamamlanmış olacak. Aynı bunun gibi olacak. Bu yanını da yaptıktan sonra artık çantamızın üst kısmına başlayacağız.
ağız kısmını yapacağız, sap kısmını yapacağız ve inşallah çantamızı bitirmiş olacağız. Umarım anlaşılır olmuştur şu yanlar konusunda. Bittiğinde sizinkilerde, benimki de tekrar görüşelim. Evet hanımlar, ben şimdi çantamın iki kenarını anlatmış olduğum şekilde birleştirdim. Bakın şu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ağız kısmını yapmaya başlayacağız. Ağız kısmını yaparken yine burada yaptığım gibi 3 gruplu ikişerli trabzanlar yapacağım. Buralardaki üst sıradaki tek fark, buralarda aralarda bir zincirim vardı. Ağız kısmını yaparken aralarda bir zincir çekmeyeceğim. Siz çekebilirsiniz hani ağzı geniş olsun istiyorsanız. Ama ben biraz toplanması için zincir çekmeyeceğim aralarda. Şimdi şurayı birleştirmişken, hazır ipim buradayken buradan ağız kısmının yapımına başlayalım. Şimdi şuraya 3 tane zincirimi çekiyorum. Ben bir tane zaten çekmiştim. Başıma doluyorum. Şu köşeler var ya, köşe noktaları, şöyle daha yakından göstereyim. Şu köşe noktalarına herhangi bir trabzan yapmıyorum. Direkt buraya 3 adet ikişerli trabzanımı yapıyorum. Ve 3. Dediğim gibi zincir çekmiyorum aralarda. Başını doladım. Hemen bir sonraki boşluğuma battım. 1, 2 ve 3. Başımı doladım. 1, 2, pardon. Başımı doladım. Başımı doladım. Az kalsın zincir çekiyordum. 1, 2, 3. Şimdi şu iki motifin birleşim yerine geldim. Dediğim gibi şu köşe noktaları var ya, oralara herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece şu aralara. Ama buradan da direkt buraya atladığım zaman kötü bir görüntü olacağı için dediğim gibi şu köşeleri yapmıyorum. Şu motifin birleştirdiğim nokta var ya, yine oraya başını dolayıp 3 adet ikili trabzanım yapıyorum. 1, 2 ve 3. Görmüş olduğunuz gibi bakın şu köşelere yapmadım. Motifimi birleştirdiğim kısmın hemen tepesine yaptım. Başımı doladım. Yine köşeyi atlıyorum. Hemen bir sonrakine batıp 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sıra bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi her deliğe 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Köşe noktalarımıza herhangi bir işlem yapmıyoruz. Motifimizi birleştirdiğimiz sıranın tepesine yine 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Aralarda herhangi bir zincir çekmiyoruz. Başını dolayıp direkt bir sonraki deliğe geçiyoruz. Şimdi ben bu sıramı tamamlayayım. Bu sıranın bitiminde tekrar sizinle görüşelim. Evet, ben şimdi sıramın sonuna geldim. Şurada ilk başlarken 3 adet zincir çekmiştik ya. Onun tepe noktasına batacağız. Ne yapıyorum? 3 adet ikili trabzanımı yaptıktan sonra 1 adet zincirimi çekip başını doluyorum. Tepe noktama batıyorum. Bakın 3 ilmeğimi bir kere de çekiyorum. Orada bir kare alan oluşturmuş oluyorum. Şimdi haliyle buraya gideceğim. Burada ne yapacağım? Onu göstereceğim şimdi size. Şimdi bu alana giderken şöyle şu zincirlerin tepesinden 2 adet sırayla kaydırmamı yaptım. Şimdi bir adet de buraya kaydırmamı yaptım. Bakın karenin içindeyim şu an. Sonra 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 adet daha. Zincirimi bir adetten sayıyorduk. 3 adet ikili trabzan yapmış oldum. Başımı doladım.
hemen yan kutucuğa yine alt sırada olduğu gibi bütün kutucuklarıma aralarda başa dolayarak zincir çekmeden 3 adet ikili trabzan yapacağım. Yine bu sırayı da bitirelim. Sonunda tekrar görüşelim. Zaten sonunu birleştirdikten sonra da artık çantamızın çakma trabzanlarla son ağız ve sap kısmına geçmiş olacağız. Sonra da çantamızı bitireceğiz inşallah. Evet, ben 3. sıramın da sonuna geldim. Şimdi burada bir zincirimi çekiyorum. Başımı doluyorum. 3 adet alt sırada çektiğim zincirin başına batıp 3 ilmeğimi çıkarıyorum ve üçünü birden alıyorum. Şimdi şöyle bir gösterelim. Bir zincir çekelim hatta. Nasıl olsa üste çıkarken bir zincirimizi çekeceğiz. Şimdi çantamızın ağız kısmının ilk katmanını oluşturduk. 3 sıra şeklinde ördük. Gördüğünüz gibi. Şimdi sık iğnelere, daha doğrusu çakma trabzan diyelim. Çakma trabzanlarımıza başlayacağız. Onları nasıl yapıyoruz? Bir zincirimizi çekmiştik zaten üst sıraya çıkmak için. Başımı doladım. Hemen şu yanında gördüğüm zincirimin tepe noktasına battım. Bakın 3 ilmeğim var. Üçünü bir kere de çektim. Başımı doladım. Hemen yanında, yani sıradaki zincirimin tepesine battım. 3 adet ilmeğim var. Bir kere de çektim. Başımı doladım. Hemen bakın yanındaki zincirime battım. Çektim. Başını doladım. 3 adet ilmeğim var. Bir kere de çektim. Başımı doladım. Sıradaki zincirime battım. Üçünü bir kere de çektim. Şimdi ilk başta bir zincir çekmiştik ya. Oraya gelene kadar bu şekilde bütün sıra boyunca zincirlerimizin tepesine çakma trabzanlarımızı yapalım. Sıranın sonunda tekrar üst kata nasıl çıkacaksınız onu göstereceğim. Evet, ben şimdi sıramın sonuna geldim. İlk başlarken bir adet zincir çekmiştim. Hemen onun tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkarttım ve kaydırdım. Görmüş olduğunuz gibi bir sıra boyunca çakma trabzanımı yapmış oldum. Şöyle gözüküyor. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Bir üst sıraya geçerken de yine aynı mantık. Bir zincirimi çekiyorum. Başımı doluyorum. Hemen onun yanındaki deliğime batıp üçünü birden çekiyorum. Bakın başını doladım. Zincirimin tepesine battım. 3 ilmeğim var. Üçünü bir kere de çektim. Başını doladım. Sıradaki ilmeğime battım. Üçünü birden çektim. Bu şekilde toplamda 5 sıra, yani birinci sıramızı yaptık. Şu an ikinci sıradayız. Toplamda 5 sıra yapacağız. 5 sıradan sonra çantamızın sapı için tekrar görüşeceğiz. Evet, ben böyle yapmaya devam ediyorum. Bu biraz vaktinizi alabilir. Umarım sıkılmazsınız. Evet, ikinci sırada bu şekilde. Dediğim gibi 5 sıraya tamamlayalım. 5. sırada görüşelim. Evet, ben şimdi 5 sıramızı yaptım. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi çanta sapımızın ayarlamasına geçeceğiz. Çanta sapımızı nasıl ayarlıyoruz? Şimdi şu yanlardaki iki motifim var gördüğünüz gibi. Ortada üçerli motifim var. Şimdi ben siz kenarlardan da alabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben ayarlarken şurada görmüş olduğunuz başta ve sondaki 1, 2 ve 3. Yani 1 ve 3. motif. Yanları değil. 1 ve 3. motifi baz alarak yapacağım ayarlamamı. Bunu nasıl yapıyorum? Şu delik var ya, orta göbek. Bunu takip eden yerlere, buradaki de aynı şekilde ve yine aynısında arka noktasında da aynı şekilde olacak şekilde
askı saplarımın ayarlamasını yapacağım. Destekleyici olarak da bu belirteçleri kullanacağım. Şimdi çanta sapımızı ayarlayalım. Ondan sonra nasıl devam edeceğiz? Birlikte görelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben çanta askılarımın nereden başlayacağını şu küçük belirteçlerle, çatal iğne de diyebilirim, bunlarla belirledim. Dediğim gibi birinci ve üçüncü motifin tam ortasına gelen kısmı kullandım. Şey yapamıyorsanız, hani tam ortaladım mı ortalamadım mı yanılgısına kapılıyorsanız cetvelle vesaire de ölçebilirsiniz. Yine arkada da aynı şekilde aynı yere denk gelecek şekilde bu şekilde belirteçlerimi koydum. Şimdi askıya başlayacağız. Askımıza başlarken şöyle tekrar ben de bir bakayım. Video çekerken yanlışlıkla yanlış bir yerlere takmayayım. Evet, tam ortalamışız. Evet, şimdi 5. sıramızı zaten bitirmiştik. Şimdi çanta askımıza başlarken nasıl yapıyoruz? Bir zincirimi çektim, başımı doladım. Hemen bir sonraki deliğe battım. Çakma trabzanımı aşağıdaki yaptığım gibi devam ettiriyorum. Şöyle daha net göstereyim hatta. Bakın, sırasıyla gelecek şekilde bakın, şimdi belirtecimin olduğu yere battım. Çakma trabzanımı yaptım ve belirtecimi çıkarıyorum. Şimdi kaç zincir çekeceğiniz tamamen askınızın ne kadar uzun olmasını istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. Ben de şu an göz kararı ayarlayacağım. Yalnız zincirleri çekerken mümkün olduğunca gevşek çekin ki üzerine hani yine çakma trabzan döneceğimiz için zorluk çekmeyin. Ama hani geniş çekerken de aşırı derecede geniş çekmeyin. Yoksa delikleri büyük büyük olur çakma trabzan yaptığınızda üzerine. O zaman kötü bir görüntü olur. Şimdi ben bir göz kararı zincirlerimi çekeyim. 5, 6, daha sonra size net sayıyı vereyim. 7, 8, 9, 10. Şimdi ben 50 zincir çektim. Şimdi öncelikle size şunu da göstereyim. Normalde bazı çantalarıma 50, bazı çantalarıma 80, bazılarına müşterimizin isteğine göre 120-160'a kadar çıkabiliyor. Şimdi 50 zincir çektiğimdeki çanta sapınızın uzunluğunu şöyle bir görün istedim. 50 zincir de bu şekilde oluyor. Eğer bu şekilde bir çanta sapınız olsun istiyorsanız 50 zincir yeterli olacaktır. Ben şimdi de 80'i deneyeceğim. 51, 52. Şimdi bir de 80'e bakalım hemen. Şöyle göstereyim size de yakından. Evet, şöyle düşünecek olursak bu şekilde de 80 zincire bakıyoruz. Şöyle bir çanta sapı olmuş oluyor. Dediğim gibi 50 size uygunsa, hani çok minimal bir çanta askısı istiyorsanız 50 yeterli olur. Bir tık daha uzun olsun derseniz 80 de ideal. El çantası olarak da kullanabilirsiniz. Yani kol çantası olarak biraz belki zorlanabilirsiniz. Bir de hemen yüzü göstereyim. Gerisine siz karar verin. 50 mi, 80 mi, 100 mü ya da daha fazla mı? %90'ı da göstereyim. 90 da bu şekilde. Yani şöyle bakıldığı zaman 90 benim işimi görecek açıkçası. 90'da ben bitiriyorum. Şimdi şu belirtecimin olduğu yer var ya, hemen oraya batıyorum. Batamadım.
ve bir sık iğne ile çekiyorum. Hemen belirtecimi çıkarttım. Buradan sonra ne yapıyorum? Yine çakma trabzanlarıma devam ediyorum. Başımı doladım. Hemen sıradaki zincirime batarak çakma trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Ta ki bir sonraki çanta sapımım için belirteç takmıştım ya, oraya gelene kadar birlikte yapalım isterseniz. Evet, bir sonraki çantamın başına geldim. Çanta sapımın başına geldim daha doğrusu. Yine aynı şekilde 90 zincirimi çekeceğim. Galiba evet, son çakma trabzanım. Şimdi buraya da çakma trabzanımı yaptıktan sonra 90 zincirimi gevşek bir şekilde çekiyorum. Evet, 90 zincirimi çektim. Hemen bir sonraki belirticime geliyorum. Ve bir sık iğne. Belirtecimi çıkarttım. Daha demin yaptığım aynı mantıkla bir sonraki çanta sapıma gelene kadar çakma trabzanlarımı yapacağım. Bir sonraki çanta sapımızın başına gelene kadar, yani 1-2 zincirimiz kalana kadar yapalım. Ondan sonra tekrardan görüşelim sizinle. Evet, ben çantamın başına geldim. Şimdi 1-2 tane kala görüşelim demiştik. Şimdi devam ediyoruz çakma trabzanlarımızı yapmaya. Şimdi son çakma trabzanımı da yapıyorum. Gördüğünüz gibi zincirime başlayacağım. Zincirime başlarken ne yapıyorum? Başımı doluyorum. Hemen şöyle bakın, ilk zincirime batıp çakma trabzanımı yapıyorum. Şimdi bütün zincirlerime çakma trabzan yapacağım. Bu çanta askımı. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde hepsini, bütün zincirlerimi çakma trabzanla dolduracağım. Sonra buradan devam edeceğim. Diğer çanta askıma geleceğim. Diğer çanta askımda komple çakma trabzanlarla dolduracağım. Sonra dönüp tekrardan bu ilk yapmaya başladığım yere geleceğim. Yine 1-2 nokta kalana kadar örmeye devam edin. 1-2 nokta kalınca tekrardan buluşalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben çanta saplarımın ilk sıralarını çakma trabzanla bitirmiş oldum. Hatta şurada ipim yetmedi, ip birleştirdim.
Onu da sonra ikinciye geçerken, ikinci sırayı yaparken yok edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi şimdi ikinci sıramıza başlayacağız. İkinci sıramıza başlarken küçük bir detay var. Size onu göstereceğim. Şimdi çakma trabzan yapacağız. Yine ikinci sırada da herhangi bir değişiklik yok. Sadece küçük bir detay olarak şöyle. Buradan böyle yine sıralı şekilde devam edersem şurada bir marullanma olacak. Ben marullanmanın olmasını istemediğim için burada bir kesme işlemi yapacağım. Bu kesme işlemini nasıl yapacağım? Bu kesme işlemini şöyle çantamızın sapına geldiğimizde bir öncekini ve bir sonrakini örmeden atlayarak devam edeceğim. Ne demek istiyorum? Şimdi şöyle ayırt edebilirsiniz çanta sapınızın başlangıcını. Bakın şuradaki ilk, şöyle yakından göstereyim. Şuradaki son çakma trabzanımız var ya, hemen onun üstüne tekabül eden sizin çanta sapınızın başlangıcı oluyor. Yani ne demek istiyorum? Bir önceki ve bir sonraki derken önceki de şu, şunu örmeyeceğim, şunu örmeyeceğim, hemen bunun altına tekabül eden direkt şuna batacağım. Göstereyim hemen. Şimdi bir tane daha benim çakma trabzan yapmam gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Evet, zaten tam noktasına gelmişim. Bakın dediğim gibi son çakma trabzanın üstündekini örmeyeceğim. Şunu şöyle tutayım hatta, bakın. Son çakma trabzan hemen üstündeki bu. Yani buna batmayacağım. Şuna batacağım. Bunu tutayım şöyle isterseniz. Çakma trabzanın üzerindeki bu. Bir önceki de şu oluyor. Gördüğünüz gibi ve benim bir tane daha örmem gerekiyormuş. Şu an onu fark ettim. Evet. Tekrar göstereyim. Kafanız karışmasın. Son çakma trabzan hemen üstündeki onu takip edeni örmeyeceğim. Yani ondan öncekini de örmeyeceğim. Ondan sonrakini öreceğim. Şöyle bakın. 1, 2, 3. Görünüyor mu? Şöyle. 1, 2, 3. Bunu örmeyeceğim. Bunu örmeyeceğim. Direkt buna. Başımı doladım. Bakın. Hemen buna geçiş yapıp sıkı iğnemi yapıyorum. Şimdi devam edeceğim. Bu işlemi 4 çanta sapımın başında da yapacağım. Ve her sırada yapacağım. Çanta sıramı 4 ya da 5 sıra şeklinde yapacağım ben. Siz bir 4 sırada bakarsınız. Kalınlığı size ideal gelirse 4'te de bitirebilirsiniz. Bir tık daha kalın olsun isterseniz 5 sırada daha yapabilirsiniz. Şimdi ben ilk çanta sapımın sonuna kadar geleyim. Bu işlemi bitirirken de nasıl yapıyorsunuz onu da göstermiş olayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, ben çanta sapımın diğer tarafına geldim. Bu başındaki o küçük detayı zaten yapmıştık. Şimdi onu sonunda nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi dediğim gibi şu son çakma trabzanın üstündeki bir önceki ve bir sonraki noktaya batmayacağım. Ne demek istiyorum? Burada hemen onu gösteriyorum. Bakın. Şurası hemen üstü, bir önceki ve şurası da bir sonraki oluyor. Yani şuraya batacağım. Başımı doladım. Tekrar kontrol ediyorum. Öncesi sonrası. Evet. Yani iki tane atlamış olduğum ve çakma trabzanımı yapıp kesme işlemimi yapmış oldum. Şuradaki gibi aynen. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi çakma trabzanımı diğer çanta askıma gelene kadar devam ettireceğim. Burada yine kesme işlemimi yapacağım. Devam edeceğim çakma trabzandırma ve burada yine kesme işlemimi yapacağım. Bu şekilde 4 ya da 5 sıra. Dediğim gibi 4 sıraya bakarsınız. Sizin için ideal bir kalınlıksa 5. sıraya ihtiyaç zaten duymazsınız. Yok ince kaldı derseniz 5. sıraya da yapabilirsiniz. Ben şimdi 5 sıramı da tamamlayayım. Her sırada bu küçük detayı yapmayı muhakkak unutmayın. Ben de 5 sıramı tamamlayayım. Bitirdikten sonra tekrar görüşelim. Evet, çantamızı 5 sıra sapını yaparak bitirmiş olduk. Gerçekten ideal bir kalınlıkta çanta sapı elde ettik. Çantamız bu kadardı. Umarım siz de yaparken keyif almışsınızdır. Çantamı beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.